şanslı deneyimleriniz demiştik hatırladıysanız. Aynen ama ben o zaman da söylemiştim size hatırlarsanız. Yani gerçekten ben dünyevi işlerde mutlu olmuyorum. Yani mutlu olmuyorum. Değişik bir algıdayım şu anda. Şimdi çok doğru bir yerde olduğumu düşünüyorum. Çünkü hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz. Aynı alandayız. Kimseyle bunu oturup konuşabileceğim insan kitlesi yok. Çok boş geliyor. Onun için güzel bence. İyi ki buradayım. Çok güzel. Şimdi siz bu gerçekten Secret'ı kavramaya başladığınız zaman aslında gerçek ilahiliğin karanlıktan, hiçlikten geldiğini fark etmeye başladığınız zaman ondan artık korkmazsınız. Çünkü sizin iç dünyanıza baktığımız zaman zaten karanlık ki. Ve böylelikle sizler ışık ya da karanlık arasında bir seçim yapmak zorunda değilsiniz. Ama binlerce yıldan beri size gelene kadar hep şu öğretildi. Bir seçim yapmak zorundasın. Aydınlık ya da karanlık. Hep karanlıktan kaçtınız, hep aydınlığa sığındınız, öyle değil mi? Oysa artık karanlıktan kaçmanıza gerek yok. Bir seçim yapmak zorunda değilsiniz. O dairenin bütünü olduğunu artık hissedeceksin. Yarısı değilsin. Şimdiye kadar senden hep bu çalındı. Sizin %50 gücünüz yine sizin tarafınızdan size çaldırtırıldı, bloke edildi, kapattırıldı ve %50 gücünüz kullanmamanız için ellerinden geleni yaptılar. Yüzlerce yıldan beri bunun için uğraşıyorlardı. Bu korkular sizin hep o %50'nizi sizin tarafınızdan size çaldırtabilmek için, aslında %50 potansiyelinizi sizin yok etmek için büyük bir manipülasyon oyunuydu. Bunu fark etmeye başladığınız zaten çoğu insan da bunu kendiliğinden çözmeye başladı ve kendiliğinden çoğu insan artık bunu uygulamıyor. Pek çok az insan uyguluyor. O da körü körüne araştırmadan dip daldığı için korkularından dolayı devam ediyor. Oysa bir evladın babadan korkmasının bir sebebi vardır. Hata yapıyorsa babasından korkar, öyle değil mi? Bir evlat hata yapmıyorsa, %100'lük doğru olduğuna içsel olarak inanıyorsa bir şeyden korkmasına gerek var mı? Bence yok. O yüzden korkutulmalara da kanmayın. Söylersiniz, öyle değil mi? Züleyha, sen söyleyebilir misin? Benim için senin söyleyebiliyor olman çok önemli. Tabii ki hocam, siz söylediniz. Ben o niyete girdikten sonra şöyle bir özgüven geldi bana. Kendimi güvende hissetmeye başladım. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bu noktadan sonra size şunu hatırlatmak istiyorum. Sanrı, rüya alemindeyiz. Siz beyninizde nelerle korkutulursanız, korkutulduğunuz olguların senaryosunu bilinçaltı koridorların duvarlarına asarsanız, o sanrılar size, yaşamınıza girmeye başlar. Çünkü yaşam bir sanrıdır. Burada ben pek çok musallat temizlediğim olguların videolarını görseniz belki parmak ısırırsınız, korkarsınız. Ama ben orada diyaloğa giriyorum, onu sıkıştırıyorum köşeye, konuşturuyorum. Benle 1 saat konuşuyor. Ve soru cevap yapıyorum. Neden bunu yapıyorsun, neden bunu yapıyorsun diyorum. Hepsinde ne çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? %90'ı kendi iç sanrısı, kendi iç dünyasında var ettiği, kendi beyninin içinde var ettiği nöronların bilgileriyle dolu insanın içi. Kendi korkuları. Ve dolayısıyla kişi kendini temizlendiğini hissediyor. %90'ı böyle arkadaşlar. Yani sanrı yaşıyorlar. Çoğu sanrı yaşıyor. Hepimiz sanrı yaşıyoruz. Peki bu sanrıyı yaşarken biz bu yaşamda aslında var mıyız? Biz bu yaşamın neresindeyiz? Atom çekirdeğinin 10.000'de 9.999'u boşluksa, 10.000'de sadece biri varsa biz neredeyiz? İşte biz ışığız. Peki sen ışıksın. Işıksın ama çok da korkuyorsun. Hep korkutuldun. Ülkeler artık korkularla yönetiliyor. Dinler artık korkularla yönetiliyor. İnsanlar sürü psikolojisine sokuluyor ve bir yerden bir yere resmen dalga misali attırtırılıyor. İstedikleri gibi o dalgayı yönlendiriyorlar, yön veriyorlar. Ve sizler
üstad olarak artık bundan kurtulmuş olmanız gerekiyor. Bunun için size bunları anlatma gereği duyuyorum. Ve sizler artık eksinizle, artınızla bir bütün olduğunuzu hissederseniz çok güçlü bir enerjiyi kullanırsınız. Ben de sizin güçlü enerjiyi kullandığınızı görmek istiyorum. Şimdiye kadar ortalama 1,5 manyetik voltluk bir enerji yayıyordun ama sen şimdiden sonra 3 manyetik voltluk bir enerji yayacaksın. Tek başına, tek benliğine, tek kalsan bile. Şu idraka girdiğin andan itibaren 1,5'tun 3 olacaksın. Neden 3 olacaksın biliyor musun? Ve neden 1,5 biliyor musun? Ateş yanın, ışık yanın ve toprak yanın var. Sen artık üçünü buluşturdun. Üçünü kabul ettin. Üçünü rezonansa soktun. Üçünle barış ilan ettin. Artık içinde bir küslük yok. Barış var. Önce barış senin kendi içinde gerçekleşecek. Kendi iç dünyandaki karanlık yanından, kendi iç dünyandaki ateş yanından soyutlandırılmıştın. Korkutulmuştun, öteleştirilmiştin. Oysa o da sensin. Ve şimdi ateş yanınızı da kabul ediyorsunuz, toprak yanınızı da kabul ediyorsunuz, ışık yanınızı da kabul ediyorsunuz, öyle değil mi? Bir bütün olduğunuzu hissediyorsunuz, öyle değil mi? Evet, siz bir bütünün benliğini var edebildiğiniz için, üç vehçeyle bu yaşamda yaşadığınız için meleksel yanınız, ruhsal yanınız ve madde bedeniniz var. Meleksel yanınız sizin melekler aleminden gelme. Ruhsal yanınız ve madde bedeniniz var. Madde bedeninizin sahibi aslında topraktan geldiği için topraktır. Yani karanlıktır. Ruhsal yanınızın uluhiyetin kaynağından geldiğini zaten biliyorsunuz. Bir de meleksel yanınız var sizin. Sıfır noktasının üstündeki enerji, sıfır noktasının altındaki enerji buluşur, ortasına can gelir uluhiyetin kaynağından. Sen öyle var oldun, hatırladın mı? İşte bu. Sen busun. Tekrar hatırladığınıza sevindim ve memnun oldum sevgili can dostlarım. Sizler hepsisiniz. O yüzden artık bir tarafınızı dışlamaktan vazgeçiyorsunuz. Bir üstad edasıyla artık %100'lük potansiyelinizi kullanarak yaşamda adımlar atmaya başlıyorsunuz. Evet, tamlığı hissetmeye başladınız mı sevgililer? Bütün olmayı hissetmeye başladınız mı? Önce kendi içinizde o üç vehçenin bütünlüğünü hissediyorsunuz. Sonra sen ilk üçü tamamlamış oluyorsun. Sen ilk üçü tamamlayınca etrafındaki ikinci üçü tamamlayacaksın. Realitedeki üç benlikle. Sonra diğer etrafında üçü tamamlamış, kendi benliğinde üçü tamamlamış bir kimlik vardır. Yani ateş tarafı, toprak tarafı ve madde bedeni tamamlamış kimlik. Yine aynı şekilde onları tamamlamış diğer üç kişiyle birleşmiş olan bir birlik vardır. O üçle senin üçün birleştiğinde 6'yı oluşturacaksınız ve bir kozanın içine gireceksiniz enerjisel manada. Sonra 3 tane 6 birleştiğinde de 18'e dahil olacaksınız. Sizler ilahi planda hücrelerin işleyiş sistemi gibi 18 ilahi sistemin işleyişini realitede uygulamaya başladığınızda artık tüm enerjilerin size hizmet ettiğini o zaman hissetmeye başlayacaksınız. Ve o zaman kozmosa dahil olmak üzere planetimizin etrafındaki tüm kolektif bilinç enerjilerini değiştirebilecek yetiye varmış olduğunuzu hissedeceksiniz. Siz kolektif bilincini değiştirmeye başlarsınız. Kolektif ağ manyetiğinin bir ölçeği, bir titreşimi vardır. Ortalama diyelim ki 99 Hz'de bir enerjiye kadar oraya sen bir hüküm sağlayamazsın. Ama 99'un üzerine geçmeye başladığın zaman 120, 130, 140 Hz'lere doğru tınlayan bir vibrasyona girdiğin zaman sen portal açıyorsun zaten. Uluhiyetin kaynağına bir bağlantı gerçekleştiriyorsun. O anda sen realiteye neyi çekmek istiyorsan zikirlerini ve niyetlerini onun doğrultusunda yapıyorsun. Gözlerini açıyorsun ve dünyada o söylemiş olduğun şeylerin sinema seyreder gibi seyrediyorsun nasıl olduğunu. Şimdi hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. 2 saat olmuş. Evet, şimdi bir 5-10 dakika soru cevap yapalım. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen söz alın. Biraz sizin sesinizi hissetmek istiyorum.
Merhabalar sevgili canlar. Geçmişten bahsetme zamanında değiliz. Yeni dünyanın enerjilerinin aktifleştiği bu günlerde güzel yarınları hedefleyip vizyon oluşturmalıyız. Anı yaşarken ve kıymetini bilirken daha sonraki anları düşüncemiz ile vizyon haline getirmeliyiz. Bir gün içinde daha yoğunluk ile an ve gelecek konuşmaları ve düşünceleri içerisinde ve durumunda olmalıyız. Dünyamızın ve insanlığın şimdilerde koşulsuz sevgi enerjisini kullanabilen ve mistik enerjileri kullanabilen insanlara ihtiyacı var. Her karanlığın bir aydınlığı vardır ve tüm yaratımda her şey tam da olması gerektiği gibidir. Sizler psişik güçlerinizi, ilahi ruhsal enerjinizi kullanmaya başlamalısınız. Gaia gezegenimizi terk etti. Yeni bir mitolojik çağ başlıyor. Artık insanlığın bazı doğa yetilerini açığa çıkartma zamanı geldi. Böylelikle sizler ile harika bir üstatlar sınıfı oluşturuyoruz. Sınıfımızın dersleri Haziran ayının ilk cumasının akşamında başlayacak. Bu sınıfa dahil olmak istiyorsanız ya da kendinizi hazır hissediyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Bütünün en yüksek hayrına ışık elçileri olarak insanlığı bir öte boyuta, evrime taşıyacak zamanlar geldi. Böyle bir zamanda dünyanın ve insanların daha çok sayıda ışık elçilerine ihtiyacı vardır. Can dostlarım, yoğun ilginiz ile uyanışa olan özleminizi gördüm, hissettim. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz global, büyük, ruhsal aile olduk ve koşulsuz sevgi ve mistik enerjilerini dünyaya ve kitle bilincine yayabilmemizdeki etkileriniz ve varlığınıza ayrıyetten minnet ve teşekkür ediyorum. Özel online çalışmamıza katılımlar Haziran'ın ilk cuma günü akşamına kadar devam edecek. İlk dersimizi Haziran'ın ilk cuma akşamı gerçekleştireceğiz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere.